Merhabalar. Bugünkü konumuz çizgi çalışması. Çizgi çalışması yapımına başlamadan önce kağıdımızı eşit parçalara bölmemiz gerekiyor. Onun için öncelikle kenarlardan birer santimlik paspartu payı bırakıyoruz. Kağıdımın yatay bir kenarını açıkta bırakacak şekilde paspartu çizgilerini attım. Bu paspartu çizgilerin içini eşit karelere böleceğiz. 8 santim, sonra 1 santimlik boşluk bırakıyorum. Tekrar 8 santim, 1 santimlik boşluk bırakıyorum. Tekrar 8 santim. Diğer taraftan da aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Sekiz santim ve bir boşluk. 8 santim ve bir boşluk. 1 santimlik boşluk. 8 santim ve dikey olarak ölçülerimizi aldık. Şimdi çizgileri birleştiriyoruz. İşaretlediğimiz noktaları birleştiriyoruz. Şimdi diğer kenarlardan ölçü alıyoruz. 9 santim ve 1 santimlik boşluk. Diğer tarafta hemen hemen 9 santim kaldı. 9 santim ve bir boşluk. 1 santimlik. Birleştiriyorum. Şimdi birbirine eşit toplam 6 adet karemiz oluştu. Şimdi bunların her birine ayrı birer çizgi çalışması yapacağız. Çizgileri öncelikle kurşun kalemle yapacağım. İlk karemin ortasına bir nokta koyuyorum. Buradan eğri çizgiler götürüyorum. Noktadan eğri çizgilerimi götürdüm ve oluşturdum. Bunlara paralel çizgiler ekliyorum.
ve bunların arasında bulunan boşlukları düz çizgilerle aralıklı olarak dolduruyorum. Ve şimdi ikinci karemize geçiyoruz. Karemin tam ortadan ikiye bölüyorum. Her iki taraftan da ve bir artı işareti oluşturuyorum. Artının uçlarını birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi bu çizgileri geriye doğru eşit aralıklarla devam ettiriyorum. Burada bu çalışmayı iç içe geçmiş görüntüler şeklinde devam ettiriyorum. Ve şeklimi bu şekilde bitiriyor. Son halini veriyorum. Üçüncü karede sağ kenarın alt köşesinden eğri bir çizgi çıkıyorum. Kavisli bir çizgi. Ve sol kenarın üst bölgesine gelecek şekilde çizgimi sonlandırıyorum. Daha sonra bu uçtan çıkan çizgilerle ilk çizginin devamlılığını sağlıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi şöyle belirsiz çizgiler atarak desen bölgeleri oluşturuyorum. Ve bölgeleri kavisli çizgilerle bu şekilde görüntüler veriyorum. Bu şekilde paralel çizgiler ekleyerek görsel olarak biraz daha iyi olmasını sağlıyorum. Ve üçüncü desenim de hazır. Şimdi alt karelere geçiyorum. Burada yaprak benzeri bir şey yapacağım. Şöyle bir çizim yaptım. Bunun etrafını böyle eğri çizgilerle dolduruyorum. Sonra orta bölgeden çizdiğim eğri şeklin kenarlarına çizgiler atıyorum. Bunu her biri için tek tek yapıyorum. Şeklimiz bitti. Şimdi alt orta karedeyiz. Buraya yaprak benzeri şekiller oluşturacağım. Yaprak görüntüleri hazır. Yaprakların dış çizgilerine paralel çizgiler atıyorum.
Ve alt ikinci karemiz de bitti. Sırada son karemiz var. Kareyi tam ortadan ikiye bölüyorum. Dikey ve yatay olarak. Attığım çizgilerin uçlarına giden kavisli eğri çizgiler yapıyorum. Bu kavisli eğri çizgilere paralel onları takip eden çizgiler ekliyorum. Karenin köşelerinden yayılan çizgiler güneş ışığı gibi. Ve son karemizi de bitirdik. Bu tükenmez kalem ile üzerinden geçilmiş olan çizgi çalışmalarını, kurşun lekelerini sileceğiz ve
çalışmamıza son halini vermiş olacağız. Evet, şu anda çizgi çalışmamızdan kurşun kalem izlerini de arındırdık ve çalışmamıza son halini verdik. Toplam 6 tane çizgi çalışmamız var. Bu çizgi çalışmasını yaparken öncelikle karelere böldük, eşit karelere. Daha sonra kurşun kalem ile yapmak istediğimiz çizgi çalışmalarını hafifçe kalemi bastırmadan kağıda geçirdik. Daha sonra tükenmez kalem ile bunların üzerinden geçip netleştirdik. Sizler de bunları örnek alarak değişik çizgi çalışmaları geliştirebilir, daha değişik tarzlarda yorumlar yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.